Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Tam ölçülü, tam kıvamında sütlü un helvası tarifi vermek istiyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı toz şeker uygun bir tencereye alınır. Üzerine 3 su bardağı süt eklenerek ocağa alınır. Uygun bir tencereye 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ alınarak erimeye bırakılır. Eriyen yağın üzerine 2 su bardağı un eklenerek kavrulur. Sabırla kokusu ve rengi değişene kadar un helvası kavrulmaya devam edilir. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim. Ocağın altı orta ateşte olursa daha güzel olur un helvası. Evet, yeteri kadar kavrulan unun üzerine 1 su bardağı dolusu iri kırım ceviz ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Hızlı hızlı dibini tutturmadan sabırla un helvasını kavurmaya devam ediyorum. Renginin biraz daha koyulaşmasını istediğim için istediğim renk alana kadar kavurmaya devam edeceğim. Evet, un helvasının rengi istediğim gibi oldu. Üzerine azar azar hazırladığımız süt şerbetinden ilave ediyorum. Bu aşamada ocağın altını kapatın veya kısın. Azar azar ekleyerek bir yandan da karıştırıyoruz. Evet, kalan şerbetin hepsini tencereye ekleyerek hızlı hızlı karıştırarak kavrulmaya bırakıyoruz. Evet, sütünü çekene kadar kavuruyoruz. Evet, sütünü çektikten sonra hızlı hızlı dibini tutturmadan 5 dakikaya yakın un helvasını kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada kavurma önemlidir. Evet, kavrulan un helvasının altı artık kapatılır, üzeri düzeltilir. Evet, düzelttiğimiz un helvasını kaşık yardımıyla şekil verilir. Ben klasik kaşık helvası şeklinde verdim. İsterseniz siz farklı şekillerde de verebilirsiniz. Kalıplar da kullanabilirsiniz. Veya tepsiye dökerek dilim şeklinde de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı şekil vermesi. Bir kısmını kaşık şeklinde şekil verdim. Diğer kısmına da yumurtalıkla şekil verdim. Evet, yumurtalıkla şekil verdiğim kurabiye görüntüsünde oluyor. Tüm helvaya şekil vermeye devam ediyorum ben. Evet, şekil verme işlemi bitti. Üzerine bolca antep fıstığı serpiyorum.
ve ikramı hazır halde. İsterseniz sıcak, isterseniz soğuk olarak ikram edebilirsiniz. Kahvenin yanında, sıcakken ayranın yanında da çok güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ederim tarifimi denemenizi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.